Sizin Ar-Ge kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. STM32 eğitim serimizin 3. bölümünde kendi tasarladığımız kart üzerinde bir TFT menü projesi hazırlamıştık ve bu modüler yapılı projeyi GitHub üzerinden paylaşmıştık. Şimdi, konuyu pekiştirmek ve modüler yapıyı daha iyi kavramak için aynı sistemi Nucleo F303 kartı üzerinde kurup çalıştıracağız. Böylece modüler yapının rahatlığını ve tüm STM32 serilerinde ne kadar kolay uygulanabildiğini birlikte göreceğiz. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Modüler yapıyı kurmamızın nedeni, projenin sürekli büyüyebilmesi ve yeni modüllerin kolayca eklenebilmesi. Bu videoda daha önce anlattığımız modülleri detaylara girmeden hızlıca özetleyeceğiz. Takıldığınız noktalar olursa bölüm 3'e dönüp tekrar bakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok değerli. Haydi başlayalım. STM32 kısa yoluna çift tıklayarak programı açıyoruz. Yeni proje için sırasıyla File'e, New, STM32 Project diyoruz. Açılan Target Selection ekranında Board Selector sekmesini seçin. Commercial Part Number alanına ben elimdeki Nucleo F303'e yazıyorum. Siz de elinizdeki STM geliştirme kartını yazın. Altta filtrelenen listeden kendi kartınızı seçin. Kartın şeması ve açıklamaları görüntülenecek. Doğru kartsa Next ile ilerleyin. Project Name kısmına ben Nucleo Alt-TFT Alt-Menu yazıyorum. Siz de kurallara uygun bir isim verin ve Finish'e basın. Karşınıza çıkan Initialize All Peripherals with their Default Mode penceresine evet deyin. Bu, kartınıza göre temel MX ayarlarının otomatik yüklendiği anlamına gelir. Böylece kart üzerinde hangi pinlerin kullanıldığını görebilirsiniz. İsterseniz MX üzerinden ihtiyaç duymadığınız modülleri kapatabilirsiniz. Ancak kullanılmış pinleri yeniden kullanmayın. Boş pinleri tercih edin ki çakışma olmasın. Evet arkadaşlar, karşımıza MX sayfası geldi. Ben kullanmadığım modülleri kapatıyorum. Örneğin Connectivity kısmında USB modülünü kapatıyorum. Sonrasında System Core, System kısmına geliyoruz. Burada Debug seçeneğinin Serial Wire olduğundan emin olalım. Eğer değilse Serial Wire'ı seçelim. Ardından Reset and Clock Control kısmına geçiyoruz. Ben dahili kristali kullanacağım için seçimleri Disable yapıyorum. Şimdi yukarıdaki menüden Clock Configuration kısmına geçelim. Dahili kristali kullandığımız için Pelele Source MUX alanından High Speed Internal seçiyorum. Dahili kristal 8 MHz olduğundan H-Clock MHz bölümüne 72 yazıyorum. Bu işlem, işlemcinin dahili, kristal ile tam hızda çalıştırılacağı anlamına geliyor. Sistem diğer ayarları otomatik yaptığı için ekranda herhangi bir hata görünmemesi gerekir. Son olarak yukarıdaki menüden tekrar Pinut ve Configuration kısmına geri dönelim. Şimdi sol taraftan Connectivity seçeneğini açalım ve kullanacağımız SPI haberleşme modülünü aktif edelim. Ben burada SPI1 kullanıyorum. SPI1'i seçtikten sonra açılan SPI1 Mode and Configuration kısmında mod seçeneklerinden Full Duplex Master'ı aktif edelim. Aşağıda açılan Configuration sayfasında Data Size kısmını 8 bits yapıyoruz. Preskaler kısmını 4 veya 8 olarak ayarlıyoruz. Diğer ayarlar aynı şekilde kalabilir. Şimdi sırada SPI dışında bizim belirleyeceğimiz RST, CS ve DC pinlerini aktif etmeye geldi. Kartımızda uygun olan 3 pini seçiyoruz. Ben PG13, PG11 ve PG10 pinlerini kullanıyorum. Bu pinlerin üzerine gelerek açalım ve output olarak ayarlayalım. Ardından ayarladığımız pinlerin üzerinde sağ tıklayarak Enter User Label kısmından isim verebiliriz. Ben önceki projeye uygun olarak şu şekilde isimlendiriyorum. PG13 TFT Alt-CS, PG11 TFT Alt-RST, PG10 TFT Alt-DC.
Şimdilik ayarlarımız bu kadar. Şimdi yukarıda dişli simgesi olan Generate Code ikonuna basarak sistemin otomatik olarak kodları oluşturmasını sağlayalım. Sonrasında MX sayfasını kapatabilirsiniz. Şimdi sol taraftan sırasıyla Core, src içerisinden main.c dosyasını açalım ve kodların otomatik olarak oluştuğunu gözlemleyelim. Sırada proje dosyasına gerekli modülleri eklemek var. İlk olarak Core, Inc kısmına şu dosyaları oluşturalım. config alternpins.h, fonts.h, menu.h, tft-altre, driver.h. Bu dosyaları oluşturduktan sonra Core, src kısmına geçelim ve buraya da şu dosyaları ekleyelim. fonts.c, menu.c, tft-altre, driver.c. Şimdi bu eklediğimiz modüllerin içine kodları eklememiz gerekiyor. Bunun için kanalımızın açıklama kısmında bulunan GitHub adresine gidelim. Bir önceki projemiz olan Joy TFT Menü projesini açıyoruz. İçinde sırasıyla Core, Inc klasörünü tıklayalım. Burada eklediğimiz modülleri göreceğiz. Tek tek açalım ve içindeki kodları kendi projemizde oluşturduğumuz dosyalara yapıştıralım. Aynı işlemi Core, src klasörü içinde yapıyoruz. Oradaki kodları da ilgili dosyaların içine ekliyoruz. Modüllerin içine gerekli kodları ekledikten sonra kendi kartımıza uyması için küçük dokunuşlar yapacağız. Önce Core, Inc içindeki config.pins.h dosyasını açalım. İçerideki RST, CS ve DC pinlerini kartımızda belirlediğimiz pinlerle değiştiriyoruz. Ben kendi kartımın pinlerini yazıyorum. Siz de kurulumda seçtiğiniz pinleri girin. Ardından GitHub'daki main.c ile projemizdeki main.c dosyasını yan yana açalım. GitHub'dan kopyalayacağımız kodları birebir aynı yerlere yapıştıralım. İlk olarak üst kısımda yer alan User Code Begin Includes bölümündeki include satırlarını kopyalayıp kendi projemizde aynı bölüme ekleyin. Sonrasında User Code Begin 2 içindeki kodları alın ve yine projenizdeki aynı alana yapıştırın. Şimdi projemizi karta yükleyelim. Üst kısımda bulunan Play, simgeli yeşil ikona basalım. Projeyi karta yüklediğimizde sırasıyla şu adımlar çalışacak. Altyapı hazırlık kodları. Ekran dikey pozisyona alınacak, ekran tamamen siyaha boyanacak, birinci test adımı başlayacak ve ekranda renkli kareler görünecek, ekran tamamen siyaha boyanacak. İkinci test adımı başlayacak ve ekranda renkli çizgiler görünecek. Ekran yatay pozisyona alınacak ve tekrar siyaha boyanacak. Son olarak ekranda 5 satırlı menü görünecek. Arkadaşlar, menü satırlarını dilediğiniz gibi isimlendirebilir ve farklı renklerde yazdırabilirsiniz. Kod bozuldu veya hata aldınız, GitHub'daki sürümü tekrar kopyalayıp yükleyin. Önemli olan, kodun işleyişine hakim olmanız. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde hazırladığımız 5 satırlı menü içerisinde projeye dahil edeceğimiz joystickle satırlar arasında gezineceğiz ve oluşturacağımız alt menülere geçiş yapacağız. Kanalımızı sizinle birlikte büyütmek istiyoruz. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Sizin Ar-Ge sadece bizim değil, sizin de projeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.